Hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlere yapmaktan çok keyif almış olduğum bir içeriği göstermek istiyorum. Şu şekilde elimde dosya klasör var. Şimdi bunun içerisinde neler var? Bu nedir, ne değildir, ne yaptım? Bunları size göstermek istiyorum. Aslında siz şu an çoktan başlıkta gördünüz ama ve lakin burada tabii ki de video açılışını yapmak babında söylemek zorundayım. Okumuş olduğum, aynı zamanda bitirmiş olduğum manga serilerini arşivledim arkadaşlar. Şu şekilde dosya haline getirdim ve kütüphaneme koydum. Bundan sonra okuyup bitirmiş olduğum mangaları bu şekilde arşivleyeceğim, dosyalayacağım. Bunları şimdi sizlere göstermek istiyorum. Belki sizler için de bir fikir olur bu. Sizler de bu videoyu izledikten sonra belki bu şekilde bir şey yaparsınız. Bu sadece bence mangalar için değil, okumuş olduğunuz kitaplara da uyarlayabilirsiniz. Bitirmiş olduğunuz filmlere de uyarlayabilirsiniz. Bitirmiş olduğunuz dizilere de uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde gibi bir sürü şeye uyarlayarak dosyalama yapabilirsiniz ve somut bir şekilde, elle tutulur bir şekilde kütüphanenizde veya herhangi bir yerde stoklamış, bulundurmuş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz kuş bakışı çekimine geçelim. Sizlere içerisinde neler var, neleri bitirmişim bunları göstereyim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, gönül isterdi ki sizlere daha güzel bir kadrajda göstereyim ama elden ancak bu kadar geliyor. En azından yakın çekimden şimdi görmüş olacaksınız diye düşünüyorum. Şuradan bir tane daha ışığım var. Onu da şöyle bir yaksam birazcık daha ışık gelir herhalde size. Şu şekilde şimdi sizlere göstermek istiyorum. İlk açtığımız zaman burada bizi Ikigami karşılıyor. Bu arada arkadaşlar şunu da bir belirtmek istiyorum. Burada okumuş olduğum sıraya göre gitmiyor mangalar. Yani rastgele yerleştirdim ve bu şekilde dosyaladım. Herhangi bir sırası yok yani. Onu baştan bir belirteyim. Onun dışında çok basit tutmaya çalıştım. Yani sadece manganın ismi yazıyor arkadaşlar. Bir de manganın cilt kapakları bulunuyor burada görmüş olduğunuz gibi. Bir de arkalarda ufak detaylar var. Mesela burada Ikigami'deki ana karakterimizin arkada görmüş olduğunuz gibi bir silüeti var. Bunları bulanıklaştırdım tasarımları yaparken. Çok dikkat çekmesin diye ve aynı zamanda da ciltleri baltalamasın diye. Arkada sadece ufaktan gözüküyorlar. Manga okuyanlar zaten silüeti görünce ne olduğunu ve neyi burada gösterdiğimi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Siz bunu daha ayrıntılı bir şekilde, daha da güzel bir şekilde de yapabilirsiniz. Ne bileyim. Mesela işte buna kaç puan verdiyseniz onu şuraya bir yere yazarsınız veya farklı bir tasarım oluşturursunuz. İşte 10 üzerinden kaç verdiniz onu yazarsınız. Kaç yıldız verdiniz yıldız şeklinde yaparsınız. Veya bitirdikten sonra işte kendi görüşlerinizi yazdığınız bir kısım olur, oraya onları aktarırsınız gibi bir sürü farklı içeriklerde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Ikigami görmüş olduğunuz gibi bence okunması gereken bir manga diye düşünüyorum. Manga serisi diye düşünüyorum. Ve şöyle de bir güzelliği var ki arkadaşlar, Marmara çizgi hepsini bastı, bitirdi. Alıp komple seriye okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da silüet komple gözüküyor. Çünkü burada niye? 10. cildimizde buraya kaydı. Her sayfada 9'ar tane cilt sığıyor sadece yaptığım tasarımda. Ondan dolayı bir tanesi buraya çıkıntılık yaptı. Arttı arkadaşlar. Ama şöyle bir güzellik oldu benim için. Şurada görmüş olduğunuz gibi silüet daha da bir belirginleşti. Onun dışında burada Hellsing serimiz var arkadaşlar. Hellsing serisini de bitirdim. Çok sevdim mi diye soracak olursanız çok sevemedim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir seri değil. Potansiyeli çok yüksekken mangakası bence çok güzel konuyu işleyememiş diye düşünüyorum. En azından benim görüşüm bu şekilde. Şöyle çeviriyorum sayfaya. Görmüş olduğunuz gibi yine burada mangamızla alakalı ufak küçük tasarımlar mevcut. Onun dışında burada Fullmetal Alchemist var. Fullmetal Alchemist çok sevdiğim seriler arasındadır arkadaşlar. Kardeşlik ilişkisini güzel bir şekilde işler. Konusunu güzel işler, güzel ilerletir diye düşünüyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Onun dışında burada Elfen Lied serimiz var. Elfen Lied serimizde ne çok sevdiğim ne çok sevmedim diyebilirim arkadaşlar. Ortası. Kapak tasarımları ne kadar güzel gözükse de, cahşaflı gözükse de içerisine girdiğiniz zaman öyle olmadığını anlıyorsunuz serinin. Şöyle görüyorsunuz. Ufak güzel tasarımlarım var. Bu arada tasarımlarımı nasıl buldunuz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi Orange var. Zaten Orange'ın okuma maratonunu yapmıştım herhalde. Ya da okuma maratonunu yapmadıysam incelemesini yaptım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Orange. Güzel seridir, okuyun. Onun dışında burada Oldboy var. Burada Oldboy tasarımını yaparken şöyle şey koydum arkadaşlar. Hapishanedeki demirler var ya. Onları koydum buraya. Düştüm mahpus damlarına. Öğüt veren çok olur diyorum. Zaten ne demek istediğimi anlayan anladı arkadaşlar. Konusunu biliyorsunuz. Okuyanlar biliyordur. Tüketenler biliyordur. Şöyle çeviriyorum. Burada 5 yaprak var. 5 yaprak dediği için de şuradan arkadaşlar yapraklar koymaya çalıştım. Tasarım bence güzel, hoş oldu diye düşünüyorum. Onun dışında bir de arkadaşlar lan kornalı seni şimdi sikeceğim ha. Her neyse devam. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Görüyorsunuz ki arkadaşlar tasarımlarım şuralarda yarılarda kesiliyor. Yazıcı bunları toneri gereksiz harcamamak adına 0'a 0 basmıyormuş arkadaşlar. Yani buralarda kesiyormuş. O şekilde bastırmak istiyorsam bunu gidip matbaacılarda falan bastırmam gerekiyordu. Ben de o kadar da ekstra ücrete gerek yok diye düşündüğüm için bu şekilde bastım arkadaşlar. Geçtim. Bu arada arkadaşım Uğur'a da çok teşekkür ediyorum. Kendisi iş yerinden çıkarttı bunları. Onun dışında ben kendim gidip bir kırtasiye de çektirtmeye çalıştım. Fakat çok
kötü çıktılar arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Boşuna 200 küsür liram da gitti. Boşa çöp attık yani o parayı. Lanet olsun. Neyse devam edelim biz. Çok da konuşmayalım. Lanet okumayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada Barakamon var. Barakamon mangasını okumadım arkadaşlar. Fakat animesini tükettim, bitirdim. O yüzden onu da buraya eklemek istedim. Yani buraya animesinin tükettiğim serilerin manga ciltlerini tekrardan koyacağım. Yani bu şekilde yapacağım. Bunu da bir belirteyim sizlere arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada cilt kapakları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Barakomon'un görmüş olduğunuz gibi bayağı güzeller. Aynı şekilde Akame ga Kill için de bu geçerli arkadaşlar. Bunun da ben animesini izleyip bitirdim, tükettim. O yüzden buraya manga serimizin ciltlerini, cilt kapaklarını ekledim. Görüyorsunuz. Oy, sevdiğim karakter. Neyse. Burada görmüş olduğunuz gibi Ajin var arkadaşlar. Ajin serisinde geçtiğimiz günlerde okuyup bitirmiştim. Güzel seri olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Okuyabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Güzel seridir, hoş seridir ve bitmiş bir seridir. Türkçe'ye komple kazandırılmış bir seridir. Onun dışında burada Sessizliğin Sesi ciltlerimiz mevcut arkadaşlar. Sessizliğin Sesi'ni de çok sevdim, çok beğendim. Buna da bir bakabilirsiniz. Aşk temalı içerikleri seviyorsanız bakabilirsiniz. O temayı birazcık farklı işlemiş, farklı yerden giriş yapmış ve mangaka serideki karakterlerin duygularını çok güzel bir şekilde bizlere aktarıyor. Sizler de karakterlerin yerine sinirleniyorsunuz, üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Yani bunu çok güzel bir şekilde bizlere aktarmış. Onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi Satürn evleri var arkadaşlar. Satürn evlerinde çok kişi sevmese de ben seviyorum. Çok güzel, hoş bir seri. Bence kışın okunulması gereken bir seri diye düşünüyorum. Çünkü sakin ilerliyor. Bunu yorganınızın altına girdiğiniz zaman yanınıza da bir kahve, bir çay alırsınız. Sıcak sıcak okuyarak o şekilde okursunuz diyorum, sakin sakin. Evet, geldik babaya. Şuradan bir de bir soğuk çay içeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik babaya. Berserk, yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şu şekilde sizlere göstereyim. Ben Berserk'in bu cilt kapaklarını çok sevmiyorum. Fakat yine de çok da kötü değiller. Ne seviyorum ne sevmiyorum diyeyim size. Şu şekilde bunu da geçiyorum. Tasarımlarımı tekrardan size soruyorum arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Bunları yine yorumlarda belirtirsiniz. Burada geldik Bleach serisine arkadaşlar. Efsane üçlü arasında olan serilerden bir tanesi. Fakat benim efsane üçlü arasında 3 numaraya koyduğum seri kendisi. İkincisi Naruto, birincisi de tabii ki de One Piece. Her neyse şöyle geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkada Ichigo'nun silüeti var. Geçiyoruz. Burada Zaraki var. Adamım benim. Adamım Zaraki. Burada tabii ki de sevgilim Matsumoto var. Ona buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Bu şekilde geçelim arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Çok içime sinen tasarımlar oldu diye düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu. Sizlere de bence çok güzel fikir olmuştur diye düşünüyorum. Burada yine Matsumoto var. Kaçmaz. 46. cilt. Seviyorum seni. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da yine Ichigo Kurasaki'nin son hallerinden bir tanesini yerleştirdim arkadaşlar. Ulquiorra var burada da reis. Geçtik. Billy Bat, Billy Bat, Billy Bat. Evet arkadaşlar, Naoki Urasawa Sensei'nin efsane eserlerinden bir tanesi olan Billy Bat. Herkese şiddetle tavsiye edebileceğim bir eser kendisi. Okuyun, görün diyorum. Ama bunu okurken de birazcık tarih bilginizin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarihi baz alarak çok fazla konu işliyor. Çok fazla hikaye işliyor. Ben de çok tarihle haşır neşir değilim. Fakat buradaki yaşanan olayların çoğunu biliyorum arkadaşlar. Sizlerin de bence bileceğini düşünüyorum. Şöyle geçelim. Tasarım da bu şekilde arkadaşlar. Yani hikaye okuyanlar anladı. Geçiyoruz. Şöyle One Piece serisine geldik. Babaya geldik. Şöyle bir saygı duruşuna geçin arkadaşlar bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkada Luffy'nin silüeti var. Burada Zoro'muz var. Burada Sanji'miz var. Bunlar tabii ki de ilk yıllarıydı arkadaşlar. O yüzden tasarımları koydum buraya. Burada Nami'miz var. Burada Beyaz Sakal var. Baba. Adam gibi adam. Edward Newgate. Ondan sonra efendime söyleyeyim şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hızlı birazcık geçerim. Boşuna zamanınızı sizin almak istemiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi serimizin ciltleri mevcut. Artık bu şekilde arşivleyeceğim. Çok güzel oldu bence. Ve yaparken de çok aşırı derecede keyif aldım arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Açtım yandan müziğimi. Sevdiğiniz şeylerle uğraşırken gerçekten zaman çok güzel geçiyor ve çok keyif alıyorsunuz. Aynı zamanda da bu sizi mutlu ediyor diye düşünüyorum. Ben o şekilde bunları yaparken çok keyif aldım ve çok mutlu oldum. Güzel vakitler geçirdim. Kitaplığımda böyle bir şeyin olması da içimi ayrıyetten bir rahatlattı ve iyi hissettirdi diyebilirim. Şöyle geçtik. Burada arkadaşlar İnternetten yine okuyup bitirdiğim Green Blood serisi var ve hala neden Türkçe'ye çevrilmediğini çok merak ettiğim serilerden bir tanesi arkadaşlar. Green Blood. Yani bunu niye bir manga yayın evi almıyor, basmıyor çok merak ediyorum. Alınması gereken ve bitirilmesi gereken bir seri diye düşünüyorum. Zaten 6 ciltten oluşuyor. Çok kısa. 6 diyorum. 5 ciltten oluşuyor. Çok kısa ve aynı zamanda da çok etkili bir seri diye düşünüyorum. Geçtik Titan'a saldırıya. Geldik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere Titan'a saldırıyı da. Şu şekilde geçelim.
Ondan sonra Titan'a saldırı bittikten sonra burada arkadaşlar Rainbow serimiz var. Rainbow normalde bu serinin ismi bayağı bir uzun fakat ben buraya direkt Rainbow yazdım. Burada görmüş olduğunuz gibi Rainbow serimiz mevcut. Rainbow'u da yine çok sevdim arkadaşlar. Bu arada Rainbow'un çizeri arkadaşlar Greenblood'un çizeriyle aynı. Zaten Greenblood'u okuyup bitirdikten sonra o mangakanın farklı serilerine baktım, araştırdım ve Rainbow'u buldum. Hiç düşünmeden başladım bu seride. Gerçekten çok beğendiğim bir seri oldu kendisi diye bilirim. Okuyanlar zaten ne demek istediğimi anlamışlardır. Okumayanlar da bence bir baksınlar diye düşünüyorum. Ama seinen bir seri arkadaşlar. Artı 18 bir seri. Haberiniz olsun. Böyle geçelim ve burada arkadaşlar benim mangalara başlama sebebim, manga dünyasına giriş manga serim Tokyo Ghoul. Bende yeri her zaman bambaşka olacak olan seri arkadaşlar. Her zaman yeri bambaşka olacak. Her zaman yeri bambaşka olacak. Hatta ilerleyen haftalarda tekrardan bir baştan okuma yapmak istiyorum ve bunu okurken de arkadaşlar her cildi bitirdikten sonra o cilde özel video çekmek istiyorum. Bu seriyi başlatsam mı başlatmasam mı bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve kapaklarının zaten güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kapaklara kötü diyecek bir Allah'ın kulu yoktur diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Death Note serisi de vardı ama onu yapmayı unuttum. Ya yaptıktan sonra, gönderdikten sonra hepsini flash belleğe atıp gönderdikten sonra onu yapmadığımı fark ettim. Onun dışında bir de tek ciltlik manga serileri var. Onları da yine tekrardan yaptım ama göndermeyi unuttum. Onları da ilerleyen zamanlarda tekrardan basarak buraya ekleyeceğim. O yüzden acelemiz yok. Yavaş yavaş hepsini ekleyeceğiz diye düşünüyorum. Ve şu şekilde bitti. Bu arada arkadaşlar bunları daha farklı ve daha güvenli bir şekilde istifleyebileceğim seçenekler nelerdir? Sizin bildiğiniz bir seçenek var mı yok mu? Bunu yorumlarda belirtirseniz hani abi bence şu şekilde istiflesen daha güzel olur. Daha sağlam istiflersin. Daha güvenilir olur diye dediğiniz, önerdiğiniz bir istifleme şekli varsa bunu yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Ben de o yorumlardan, o fikirlerden yararlanmış olurum. Nasıl siz şimdi benim bu fikrimden yararlanmış olacaksınız? Ben de sizin o fikrinizden yararlanmış olurum. Neyse şimdi kamerayı bana bir çevireyim, ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet kardeşlerim, bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım bu video sizlerin hoşuna gitmiştir. Ben bunu yaparken dediğim gibi çokça söyledim, bahsettiğim videoda ama tekrardan söylüyorum. Çok keyif aldım. Bence sizler de bu tarz şeyler yaparken çok keyif alacaksınızdır diye düşünüyorum. Hem de kütüphanenizde internetten okuyup bitirdiğiniz fakat kütüphanenize ekleyemediğiniz ciltleri bu şekilde bulundurmuş olursunuz diye düşünüyorum. En azından ben o şekilde düşünüyorum ve kendimi rahatlatıyorum. Güzel oluyor, hoş oluyor. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum kardeşlerim. Ben kaçıyorum. Adios amigos.